Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı gününüz olsun. Sizlere bugün kuşların olmazsa olmazını göstermek istiyorum. Öncelikle birinci kümesten başlıyorum. Benim 1, 2 ve 3 kümesim var. Bu benim anaç kümesim. Burada yani en kıymetli kuşlarım var. İkinci kümes ise mesela kuş eşleşmiyor. Burada eşini görünce başka erkekle veya dişiyle tutmuyor. Onun için ayırıyorum, buraya atıyorum. Burada eşleşmeyi kolaylıkla yapabiliyorum. Yani yeni kuşçular için söylüyorum bunları arkadaşlar. Tabii YouTube'da bazı sorular var. Onları cevaplandırmak niteliğinde bir şeyler anlatmak istiyorum. Tabii bizden daha iyi kuşlar da olabilir. Onların kuş anlayışına da saygı gösteriyorum arkadaşlar. Burada yani kimse kimseden daha üstün konuşuyor falan filan değil. Ama yeni başlayan arkadaşlara bilgi vermek amacıyla bu videoyu yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Soru sormayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce kümesinizde ızgara olması gerekiyor. En önemli unsur bu. Niye? Çünkü kuşların ayakları pisliğe değmemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hastalık gelmemesi için. Yoksa yani bu kadar kuşun mesela bir arada bulunması hastalık yapabilir. Özellikle mesela başka bir kuş getirdiğinizde bunların arasına kattığınızda başka kümesten başka mikroplar getirebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani her kümesin kendine göre mikrobu yani olabilir. Onun için kuşların hasta olmaması için ilk önce yani getirdiğiniz kuşu mesela benim şöyle küçük bir yerim var. Orada duruyor. Onun içine ben kuşları atıyorum. Yani yeni getirdim kuşları. Bir hafta, 2 hafta orada yani dezenfekte ediyorum yani kuşları. Bakıyorum mikropları dağılıncaya kadar 1 hafta, 2 hafta. Ondan sonra beğendim kuşu alabilirim. Tabii büyük bir kuşçu veya gerçekten kuşlarından emin olan bir kuşçu başka kuş da katmaz yani kendi kuşlarının içine. Anlatabiliyor muyum? İlk önce arkadaşlar şu ızgaranın olması şart. Dediğim gibi. Çünkü en az yerden 15 ya da 20 santim. Ne kadar yüksek olursa o kadar güzel. Tabii bunu yani kuşların yaptığı pislik bunun altına düşüyor. Bunu 6 ayda bir temizlersiniz. Yani zor da değil. Tabii kuşlar hasta olunca baktığınız zaman hastalık geldi. O zaman temiz yani çabuk temizlemek zorundasınız altını. Ondan sonra altına da yani yapabiliyorsanız kireç atın. Yani mikropları öldürebilmesi için. Kireç atılması en güzeli. Kuşlara hastalık gelmez. Şimdi değerli dostlar, güzel insanlar. Bu ızgaranın faydasını anladık. İkinci bir unsur kuşlara yemi içeride veriniz. Yani kuşun hastalık kapmaması için. Anlatabiliyor muyum? Yapabiliyorsanız böyle bir şey alın. Mesela ben bunu almışım. Niye? Çünkü bazen kuş seçiyor. Yemini seçiyor ve etrafa döküyor. Bu çok güzel. Aşağı yukarı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane deliği var bu tarafta 34 kuş için. Bunun olması da şart arkadaşlar. Çünkü kuşa yerde veya toprağın içinde veya pisliğin içinde yem verildiği zaman kuş ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçerisi parazit alıyor. Yani bakteri topluyor yemle birlikte. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kuş hasta oluyor. Ya kuruyor ya da hasta olunca diğerlerine de bulaştırıyor. Tabii arkadaşlar en önemli bir unsur daha anlatayım. En önemli şey verdiğiniz yem. Yeminiz ne kadar kaliteli olursa
yeminiz ne kadar kaliteli olursa o kadar kuşunuz sağlıklı olur. Nasıl ki bir insan gerçekten her gün mesela vücudun gereken şeylerini alabiliyorsa, ihtiyacını alabiliyorsa, vitaminler olsun, mineraller olsun alabiliyorsa, kuşta da aynı şey geçerlidir. Çünkü o da bir hayvan, bir canlı. Kuştan gerçekten performans bekliyorsanız, hasta olmamasını istiyorsanız yem vereceksiniz, kaliteli yem vereceksiniz ki kuş hasta olmasın. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü bir unsur ise arkadaşlar verdiğiniz su. Verdiğiniz su, mesela bende 7 litrelik böyle su var. Yerden biraz yüksek. Ben böyle koymuşum. Bunun mesela toz almaması lazım. Yani verebiliyorsanız günlük verin. Bunun içinde günlük verebilirsiniz. Mesela benimki 2 günde bir, 3 gün çok olunca 2 günde bir, 3 günde bir ben bunu değiştiriyorum. Arada sırada içine mesela şey atıyorum, size göstereyim. Elma sirkesi atıyorum içine arkadaşlar. Bu da üzerinde yazıyor mesela 1 litreye ne kadar falan filan. Elma sirkesi atıyorum. Bu kuşlar için çok faydalı. Arada sırada mesela kuşları halsiz gördüğümde ilaç var. İlaç veriyorum. İlaç atıyorum suyla birlikte. Evet. Başka bir unsur ise arkadaşlar olmazsa olmaz dediğimiz bir şey daha var. Kuşun taşı. Kuşun taşını mesela ben bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Ben aylık bir torba alıyorum. Bir torba derken mesela şey olarak multivitamin olarak, yani multivitamin içinde her şey var. Bunlar olmazsa kuş zayıf düşüyor. Hele ki yavru bakınca zayıf düşüyor. Yani taşının olması gerekiyor. Hiç taşınız yoksa kuşun yemini verdikten sonra dışarı bırakacaksınız. Yerde, kumun üzerinde bir şeyler buldu mu yer. Evet. Şimdilik arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Böyle bir video hazırladık. Yani bunlar olmazsa olmazları. Ayrıca kümesin temiz olması gerekiyor. Günlük temizlenirse daha güzel olur. Tabii ben biraz bekliyorum. Yani kış ayı olduğu için günlük temizlemeyi bırakmışım şimdi şu anda. Ama şükürler olsun benim kuşlar rahat, yani bir rahatsızlığı yok. Evet, mesela bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir pist. Bu pistin olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kuş yer hakimiyetini buradan biliyor. Mesela şu kuşları şimdi dışarı bıraksam direktmen pistin üzerine gidecekler. Orada kendini güvende ve rahat hissediyorlar. Ve kuş orayı güvenli, emniyetli hissettiğinde hedefte oynamaya başladığı zaman da oraya gelip oynayacak. Tabii ben bunları uçurmuyorum. Bunlar benim anaçlarım olduğu için çoğunun kanatlarını makasla kesmişim. Yani çekmemişim. Makasla çekmişim ki yani anaç kuş zaten uçurulmaz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Damızlık. Uçurulmaz. Niye? Çünkü atmaca alacak, kedi alır, kalkar gider, gelmez. Hava şartları malum. Anlatabiliyor muyum? Onun için sizin ne yapmanız gerekiyor? Anaç kuşu değerli bildiğiniz, güzel bildiğiniz, yavru alabileceğiniz, güzel kuş düştüğünü bildiğiniz kuşları anaç yapacaksınız. Yani güzel, emin olduğunuz damardan. Yapabiliyorsanız kanatlarını kırpın. Kuşun kanat kırpılmaması daha makbuldur. Bunları söyleyeyim size. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Mesela çoğunda da ben kanatlarını salmışım. Çünkü kuş şak şak dışarı çıkar, içeri girer. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela şu an şunları bir tek tek dışarı çıkartalım. Bakalım nereye gidecekler? Yani benim bildiğim o pistin üzerine gidecekler ve orada oraya emniyetli bildikleri için orada şey olacaklar, duracaklar. Evet arkadaşlar. Şimdilik şunları bir dışarı çıkartalım.
Bir tanesinden tutuyoruz. Zaten hepsi çıkar. Böyle bu şekilde. Ben daha halen yavru alıyorum. Aslında gerçekten büyük kuşçular kışın ne yapar? Erkekleri ve dişileri ayırır ki yani kuşları dinlendirmeye çeker. Benim öyle bir imkanım olamadı. Niye? Çünkü altında yavru var, yumurta var. Kıyamadım. Anlatabiliyor muyum? Derken yeniden çıkardılar. Onun için şey yapamadık yani arkadaşlar. Evet. Daha hala yumurtada olanlar var. Ben bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Sizlere de bunları tavsiye ediyorum. Gel canım. Gel. Evet arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Gel. Yavruları göstereyim. Bir çift yavru. Burada da var bir tane ballı. Ballı atmış bu sefer. Şunlar da benim matbaacılar. Ballı atmış tepeli. Evet. Tabii size şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Mesela eşleştirmeyi şu şekilde yapabilirsiniz. Akşamları eşleştirmek istediğiniz kuşları böyle kapalı bir yere koyacaksınız. Yani ikisi beraber kalacak. Bir gün, 2 gün, 3 gün sonra bakarsınız ki eşleşmişler. Tabii ilk önceki erkekleri veya dişileri olmamak yani görülmemesi şartıyla. O şekilde olur arkadaşlar. Başka türlü zor. Evet burası benim kümes. Şunlar da benim kuşlarım. Toprak yiyorlar. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Kuşları arada sırada böyle dışarı çıkartıp şey yapmak gerekiyor. Serbest bırakmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani anaç da olsa gezmelerine imkan verilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi çoğu kanatları ben kırpmışım. Kuş kalkmasın diye. Bu arada kuşlar niye takla atmıyor demeyin ha. Onun sebebi bunlar anaç. Nefes versek, uçursak olur. Ben kıyamıyorum bunlara. Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Aralarında 3-4 tane damarı var bunların içinde. Diğerleri zaten hep aynı. 4 damarın içinden ben devam ediyorum bu şekilde. Evet, kendileri de içeri giriyorlar arkadaşlar. İçeri girmelerinin sebebi biraz aç oldukları için herhalde. Ama önünde yem var gördüğünüz gibi. Yemi seçmişler arkadaşlar. Bu şekilde. Birazcık yem versek bir şey olmaz herhalde. Ben birazcık yem vereyim bunlara, dökeyim. Evet, kuşlara yemini verdik. Yeni yem. Hepsi saldırdılar bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir.
Umarım ki yorumlarınızı yazarsınız. Abone olmayı da unutmayın. Her zaman bu şekilde bilgilendirici, faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Gerek büyük kuşçularla olsun, gerek kendimiz bildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğü şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha iyileri sizlerde olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.